Karşınızda limbik beyin dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. Gecenin bir yarısı kapkaranlık bir odada göğsünüzdeki o yoğun baskıyla uyandığınız anı hatırlayın. O kadar yoğun ki bu baskı, nefes almakta dahi zorlanıyorsunuz. Odada yalnız da değilsiniz. Odanın karanlığı yetmezmiş gibi daha karanlık bir şey size doğru yaklaşıyor. Ne ayaklarınızı ne ellerinizi oynatabiliyorsunuz. Kıpırdayamıyor, çığlık atamıyorsunuz. Tek yapabildiğiniz öylece kala kalmak. Tıpkı felç geçirmiş gibi. Sonra birden o şey kayboluyor ve yatağınızda büyük bir korkuyla kala kalıyorsunuz. Az önce yaşadığınız şey rüya mıydı? Hayır, biliyorsunuz ki değildi. Uyanık ve her şeyin farkındaydınız. Uyku felci denilen bu durum uzun yıllar boyunca bilimden çok kültürel çalışmaların konusu olmuş. Uyku felcindeki bu nesne bizdeki gibi kimi kültürlerde üç harfliler ve karabasan olarak görülürken kimilerinde kedi veya köpek, kimilerinde ise uzaylılar olarak algılanır. Hem o kadar yaygındır ki her 100 kişiden 8'i hayatında en az bir defa bu durumu deneyimlediğini bildirmiştir. Bilimsel araştırmalar sonucu 1800'lü yıllarda açığa çıkartılan ve uyku felci olarak tanımlanan bu durumun altında yatan fizyolojik süreçler o gecenin aksine aydınlığa kavuşmuştur. Uyuduğumuzda REM ve non-REM'den oluşan bir uyku döngüsüyle gecemizi geçiririz. Bu döngü içerisinde adını hızlı göz hareketlerinden alan REM uyku sırasında beynimiz oldukça aktiftir ve gördüğümüz rüyaların birçoğu bu evrede gerçekleşir. Genellikle non-REM uyku evresi sırasında uyanırız. Fakat bazen bu uyanma biz hala REM uyku evresindeyken gerçekleşir. İşte aslında uyku felci durumunu ortaya çıkartan da bu vakitsiz uyanmadır. REM uyku sırasında beyin çok aktif olduğu ve rüya gördüğümüz için vücudumuz bir savunma mekanizması geliştirmiştir. O da biz farkında olmasak da vücudun tamamen geçici felç geçiriyor olması. Böylece rüya görürken yaşadıklarımızı gerçek hayata yansıtmamış oluruz. Eğer böyle olmasaydı rüyada futbolcu olduğunuzu düşünsenize, bu bir hayli problematik olurdu. Olur da REM uyku evresinde uyanırsak eğer kaslarımız hala geçici felç durumundadır. Dahası diğer zamanların aksine bu durumun tamamen farkında oluruz. Çünkü bu kez hem uyanık hem de durumun rüya olmadığını biliriz. Fakat daha önce deneyimlemediğimiz bu durum bizi çok korkutur. Çünkü elimizi oynatmamız için çok basit bir komut hep yeterli olmuştur. Ya da çığlığımızı kimse engellememiştir. İşte bu deneyim bizi oldukça etkiler. Üzerine göğüs kaslarının felç olmasına rağmen diyaframın hala çalışmasıyla oluşan göğüs sıkışması da eklenince bu 1-2 dakikalık korku ve deneyim, beyin için anlamlandırılması gereken bir bilgi olduğu için, beyin içinde bulunduğu kültürün de etkisiyle bunu hızlıca farklı şekillere sokar. Bu, kültürümüzde karabasan iken, İspanya'da kedi veya köpek, Amerika'da ise uzaylılardır. Daha tanıdık gelmesi için bir önerim var. Gece yatağınızda ve tamamen uyanık iken, duvarda asılı olan havluyu sanki orada bulunan ve uçan bir insan olarak algıladığınızı hatırlayın. Işığı açtığınızda ve öyle olmadığını gördüğünüzde kendinize güldüğünüzü, hatta belki dalga geçtiğinizi. Bu sadece beyniniz tarafından yaratılmış bir algıydı. İşte karabasan da yine beyin tarafından oluşturulan bir algı. Uyku felcinin uyku eksikliği, ilaç kullanımı, narkolepsi ve apne gibi uyku bozuklukları, stres ve gece mesaisi gibi değişken uyku alışkanlıkları sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genellikle bu deneyimi yaşayan insanlar sadece 1-2 defa tekrarlandığını bildirseler de daha tekrarlı deneyimler için bu fizyolojik açıklamaların rahatlatıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu felç olayı istisnasız hepimizde ama hepimizde her gece 4-5 defa gerçekleşen bir durum. Fakat bunu karabasan deneyimi olarak yaşayanlar sadece beyinleri kaslarından daha önce uyandığı için bunun farkında olurlar. Ve deneyimlenen şey de sadece beynin bir şeyleri anlamlandırma çabası. Yine de bu deneyimi yaşamamak için araştırmacılar bu kişilere uyku programını düzenli hale getirmeyi, uyumadan önce alkol ve ilaç kullanmamayı ve sırt üstü olmayacak bir şekilde uyku pozisyonu almayı önermekte. Rüyalarını hatırlamakta problem yaşıyor musun? Neden olduğunu hiç merak ettin mi? Eğer izlemediysen buraya tıklayarak neden olduğunu öğrenebilirsin. Daha fazla limbik beyin için her salı geri dönmeyi unutma.